Hayatınızdaki değişimi yönetmeniz için birkaç talimat. Telefonunuzun telesekreterine kayıt yapın. Şu an müsait değilim ama ilgilenip aradığınız için teşekkür ederim. Hayatımda bazı değişiklikler yapıyorum. Sinyalden sonra mesaj bırakın. Şayet aramazsam, siz de bu değişikliklerden birisinizdir. Evet, bilgi yaşayacağınız deneyimin öncüsüdür. Ne kadar bilginiz olursa bir deneyim için o kadar hazır olursunuz. Burada bahsettiğimiz tüm bilgiler hem dönüşüm sürecini hem de yaratım sürecini tam olarak anlamanıza yardımcı olacak, destek olacak bir dildir. Uygulamaya geçmeden önce geliştirmem gereken birkaç kavram daha var. Anlaştık mı? Şimdi, hepimizin hayatında bizi duygusal olarak etkileyen deneyimler yaşanmıştır. Biz çocukken neden yaşandığını tam olarak anlayamadığımız bazı olaylar olmuştur. Çocukken dikkatimizin çoğu iç dünyamıza yöneliktir. Nasıl hissettiğimizle ilgilidir. Duygularımızla. Hayatımızda yaşanan bir takım olaylar bizi duygusal olarak değiştirir ve biz de buna sebep veren şeyi anlamak için dış çevremize bakarız. Şayet bizimle ilgilenenler, bize bakanlar, birbiriyle çelişecek şekilde hareket eden insanlarsa, bu bizi biyolojik olarak değiştirir. Çünkü olanları incelemek ve işlemek için herhangi bir analitik imkanımız olmadığından bu yaşananlar bilinçaltı sistemimize kodlanır. Benimle misiniz? Yani hayatımızda bir şeyler yaşarız ve dolayısıyla böyle hissederiz. Bunun sonucunda da hayatımızın çoğunu dikkatimizi dış dünyamıza yönelterek harcarız. Arkadaşlarla ilgili ilişkiler geliştirmeye başlarız. Farklı yerlere taşınırız, liseye gideriz, üniversiteye gideriz, bir şeyler alırız, evleniriz, boşanırız, tekrar evleniriz, daha çok şey alırız. Tüm bunlar olur ve bu da özetle bir kimlik yaratmak için dış dünyamızdaki şeylerle özdeşleşme konusuna çok fazla zaman harcıyor olduğumuz anlamına gelir. Anlatabildim mi? Dış dünyanız, tanıdığınız insanlardan, sahip olduğunuz şeylerden, yaşadığınız yerlerden ve geçirdiğiniz deneyimlerden ibarettir. Biriyle ilk kez karşılaştığınızda el sıkışır ve sorarsınız. Adınız nedir? Kay, Kay, ben de Joe. Nerelisiniz? Austinliyim. Austin'de mi doğup büyüdünüz? Hayır, Los Alamos'ta doğdum. Los Alamos. Los Alamos'ta arkadaşlarım var. Hem de epey var. Peki, Los Alamos'taki şu düğünde siz de var mıydınız? 2 yıl önceydi. Evet deyin. Evet, Aa, siz de mi? Ben de o düğündeydim. Sizin şunlarınız var mı? var. Onlardan benim de var. Sahi mi? Evet. Peki siz de şunları yaşadınız mı? Aynı şeyler benim de başımdan geçti. Bu durumda sizinle aynı şeyleri yaşadığımıza göre aynı duyguları paylaşıyoruz. Aynı duyguları paylaşıyorsak aynı enerjiyi paylaşıyoruz. Çünkü duygu hareket halindeki enerjidir. Böylece aramızda uzay ve zamanın ötesinde bir bilgi alanıyla bağ kurmaya başlarız. Şimdi aramızda bir bağ oldu. Çünkü birbirimizle ilişki kurabiliyoruz. Ve siz değişmediğiniz sürece her şey yolunda gider. Tamam mı? Böylece içimizde bir uçurum oluşmaya başlıyor. Bu aslında bizim olduğumuz kişi, gerçekte hissettiğimiz şey. Ve bu da dış dünya ile özdeşleştirdiğimiz diğer kimlik. Ve biz bu kişiyi, bu imajı, bu cepheyi dış gerçekliğimizde yaşadığımız şeylere dayanarak yaratıyoruz. 12 ila 14 yaşından sonra bireyselliğimizi geliştirmeye başlıyoruz. Ve dış çevremizdeki şeyleri, insanları tanımlıyoruz. Amaç dikkati nereden uzaklaştırmak? Bu duygudan. Bu duyguya boş verebilirsiniz. Tüm dikkatinizi dış dünyaya verebilir, bir şeyler öğrenebilir, üniversiteye gidip kariyer yapabilir, evlenebilir ve çocuk sahibi olabilirsiniz ve bu durum bir süre gayet iyi gider. Sonra aniden 30'lu ve 40'lı yaşlarınızın sonlarında bir yerde yaşayacağınız her deneyimin size ne hissettireceğini tahmin etmeye başlarsınız. Ne hissedeceğinizi bilirsiniz. Ve hayatınızda olacak her şeyi baştan tahmin edebildiğiniz bu noktaya geldiğinizde öğrenmeyi bırakıp hissetmeye başlarsınız. Ve geleceğinizi değerlendirmeniz için de duygular barometre haline gelir. Tanıdık duygular geçmişin bir kaydıysa o zaman çoğunlukla geçmişiniz geleceğinizdir. Kaç kişi bana katılıyor?
Bu duruma da orta yaş krizi deniyor. Öyle değil mi? Bu aslında ruhunuzun sizi uyandırmaya çalıştığı andır. Ve ruhunuz size artık bu duyguya dikkat et diyor. Hadi şu duyguya bak. Ve insanlar birdenbire bu duyguya ve insanlara, eşyalara, yerlere, hepsine birden bakmaya başlıyor. Tüm bunları sürdüren, bu kimliğini devam ettiren döngülere bakıyor ve herkesle, her şeyle olan duygusal anlaşmalarını bozuyorlar. Bağlıyız, duygusal bir anlaşmamız var. Derdiniz var, bana anlatıyorsunuz. Derdim var, size anlatıyorum. İşte bağ kurduk bile. Ve aniden hayatınızdaki herkesle yaptığınız sözleşmeleri bozmaya başlıyorsunuz. Bir şey diyeyim mi? Seni sevmiyorum. Neden mi? Aşkın ne olduğunu bile bilmiyorum. Takıldığımız insanlar var ya, onları bitirdim. Her şey yapmacık, sahte. Artık böyle şeyler istemiyorum. Oraya gitmek, bunu yapmak istemiyorum. Hayatın anlamı nedir? Bunları neden yapıyorum? Bunları neden sürdürüyorum? Çünkü buradaki her şey bittiğinde buradaki his onlarla kaybolmayacak. Çünkü hayatın sunduğu her şeyi deneyimlediniz. İlişkileriniz oldu, ihanetleriniz oldu, başarılarınız, başarısızlıklarınız oldu. Kendinizi suçlu, kötü hissettiniz. Tüm bu dinamiklere sahiptiniz. Ve sonunda deneyimlenecek bir şey kalmadı. Ve işte o an bu duygu hala duruyor olacak. O an bu duyguya baktığınız ve gerçekte kim olduğunuzu söylediğiniz andır. Ve tüm bu duygusal bağlarla bağlandığınız arkadaşlarınız kırılır, duyguları incinir. Ben eski halini daha çok seviyordum. Bu şekilde kalbimi incittin. Ve genelde olan şey, bu çok doğaldır, hepsi toplanıp bir araya gelir ve gelin şunu bir doktora gösterelim der. Sizi doktora götürürler. Doktor size bir takım kimyasallar verir. Peki sonra aynı kimliğinize derhal geri dönersiniz. Benimle misiniz? Ve diğer insanlar kendilerini yeniden keşfedecekler. Ne yapacaklar biliyorsunuz değil mi? Kendilerini yeniden keşfetmek için daha fazla eşya edinecekler. Spor arabası, tekne alacaklar. Tatil için yeni bir yere gidecekler. Bir sosyal kulübe katılacak ve önemli insanlarla tanışacaklar. Onları tanıyınca kendilerinden fazla dertleri olduğunu görürler. Ancak yeni şey eskiyince, araba, tekne yıpranınca, tatilinizden geri dönünce ve bu deneyim sona erince ya da bu insanlarla tanışıp sizden farklı olmadıklarını görünce o duygu var ya aniden geri gelir. Kaç kişi benimle? Sahip olduklarımız bizi ele geçirmeye başladı. Ve bu hissin içimizde kaybolmasını sağlamak için dışımızda bir şeyler arıyoruz. Ancak bunda yanlış bir şey yok çünkü değişme ve gelişme arzusu doğuştan gelen bir arzudur. Bizler sadece dışımızda bir şeyler yaparak değiştiğimize inanmaya şartlandık.